Şimdi Antarktika 1915 yılına gidiyoruz. Geminin altında buz kırılıyor. Kaptan emri veriyor. Gemiyi terk edin. 28 adam eksi 30 derece soğukta buz üstüne çıkıyor. Ve sonra gemilerinin batışını izliyor. Kaçacak yerleri yok. En yakın insan yerleşimi 1300 kilometre uzakta. Onlara ulaşan bir kurtarma gemisi yok. Radyo ile sinyal gönderme imkanları yok. Ve bu adamlar 634 gün boyunca hayatta kalmak zorunda kaldı. Ve 28 kişinin 28'i de hayatta kaldı. Sıfır kayıp. Hiç. Bu tarihin en inanılmaz hayatta kalma hikayesi ve hiç kimsenin tam olarak anlayamadığı bir liderlik dersi. ...5 Aralık 1914. Ernest Shackleton ve 27 kişilik ekibi Endurance gemisiyle yola çıktı. Hedef, Antarktika kıtasının ilk kez baştan geçilmesi, 1800 millik bir yürüyüş. Gemide 28 adam, 69 köpek ve Mr. Chippy adlı bir kedi vardı. Bir de kaçak yolcu. 19 yaşında Percy Blackbrow. İşe alınmadığı için gemiye gizlice binmişti. Shackleton onu bulduğunda sinirlendi. Ama geri dönmek artık mümkün değildi. Adamı kabul etti, mutfağa koydu. Ocak 1915, Weddell Denizi. Buz, geminin etrafını sardı. Tek bir ağ gibi. Endurance, buzun içinde kaldı. Hareket edemiyordu. Kıpırdayamadılar. Haftalarca bekledi. Aylarca bekledi. Ve buz giderek daha fazla sıkıştırdı. 10 ay gemide yaşadılar. Buzun üstünde sürüklendiler. Sonra Ekim 1915'te buz gemiyi ezdi. Tahta gıcırdadı. Su dolmaya başladı. Shackleton emretti. Gemiyi terk edin. Eve gidiyoruz. Ama ev 1300 kilometre uzağındaydı. 28 adam buz üstünde kamp kurdu. Eksi 30, eksi 40 derece, fırtınalar, karanlık Antarktika kışı. Gemiden ne kurtarabildilerse aldılar. 3 küçük filika, biraz erzak, uyku tulumları. Ve Frank Hurley, ekibin fotoğrafçısı, o da kamerasını almıştı. Shackleton bir karar verdi. Köpekleri götüremezlerdi. Hayatta kalmak için yeterince yiyecek yoktu. 69 köpek buz üstünde vuruldu. Mr. Chippy, kedi de aynı zamanda vuruldu. Erkekler ağladı ama Shackleton bir şey söyledi. Hissedebilirsiniz ama devam edeceksiniz. 5 ay boyunca buzun üstünde yaşadılar. Fırtınalar çadırları yırtıyordu. Penguen ve deniz aslanı eti yiyorlardı. Su kardan eritiliyordu. Ve Shackleton her gece ekibiyle oturdu. Şarkı söylediler, hikaye anlattılar, morali kırılmaya başlayan insanlarla bizzat ilgilendi. Kendi tayınının bir kısmını hasta arkadaşlarına verdi. Bu liderlikti. Kitaplarda yazılan türden değil. Göğsü buzda, yüzü ekibine dönük liderlik. Nisan 1916. Buz erimeye başladı ve artık buz üstünde kalamazlardı. Shackleton karar verdi. Filikalara biniyoruz. 3 küçük tekneyle Güney Atlas Okyanusu'na açıldılar. Dünyanın en tehlikeli denizi. Dev dalgalar, buz blokları, dondurucu su. 7 gün sürdü. 16 Nisan 1916'da Fil Adası'na vardılar. 497 gün sonra ilk kez katı toprağa basıyorlardı. 497 gün. Ama Fil Adası sadece deniz filleri ve penguenler için bir yerdi. Hiçbir gemi buradan geçmezdi. Kurtarma gelme ihtimali neredeyse sıfırdı. Shackleton anladı. Birisi yardım almaya gitmek zorundaydı. Kendisi gidecekti. 24 Nisan 1916, Shackleton 5 adamıyla 6.7 metrelik James Caird filikasına bindi. Hedef South Georgia adası. 1300 kilometre uzakta. Arkasında bıraktığı 22 adam Fil Adası'nda bekliyordu. Karadakiler 2 tekneyi alt üst çevirip bir barınak inşa etti ve altında o karanlık dar boşlukta, o soğukta beklediler. Shackleton ve 5 adam ise denizdeydi. 17 gün
1300 kilometre, dünyanın en acımasız okyanusu. Gece gündüz teknede, buz ve dalga arasında uyumak neredeyse imkansızdı. Kaptanları Frank Worsley yıldızlara bakarak yön belirliyordu. 17 günde sadece 4 kez gökyüzü açıldı. 10 Mayıs 1916, South George göründü. Ama yanlış tarafındaydılar. Yardım istasyonu adanın öbür tarafındaydı. Dolanmak için yakıt yoktu. Shackleton karar verdi. Adayı yaya geçeceğiz. Hiç kimsenin daha önce geçmediği dağlardan ve buzullardan. 36 saat aralıksız yürüyüş. Ama geçtiler. 20 Mayıs 1916. Stirling istasyonuna vardılar. Görevliler dışarı çıktı. Önlerinde 3 adam duruyordu. Kirli, bitik, sakalları uzamış. Shackleton sormak zorunda kaldı. Bizi tanıyor musunuz? Shackleton hemen fil adasına dönmek istedi. Ama olmadı. Buz engel oldu. 3 kez denedi, 3 kez geri döndü. Fil adasında kalan 22 adam ise bekliyordu. Kış gelmişti, günler geçiyordu. Açlık sınıra yaklaşmıştı. Shackleton gelmeyecek diye düşünmeye başlayanlar bile vardı. 30 Ağustos 1916, 4. denemede hükümetten aldığı küçük bir tekneyle Shackleton Fil adasına ulaştı. 22 adam kıyıya çıktı. Hepsi hayattaydı. Shackleton sonradan yazdı. Yaptım. Lanet olsun amiralliğe. Tek bir can kaybı yok ve cehennemden geçtik. 28 kişi, 634 gün, 0 ölüm. Sadece kaçak yolcu Percy Blackborough'un sol ayak parmakları donarak kesilmek zorunda kaldı. O kadar. Shackleton aslında amacına ulaşamadı. Antarktika'yı geçemedi. Gemi battı, plan çöktü. Ama tarihe bir çöküş hikayesi olarak değil, bir liderlik dersi olarak geçti. Bugün dünyanın en iyi üniversiteleri Shackleton vakasını liderlik eğitiminde öğretiyor. Neden? Çünkü Shackleton asla umudunu söndürmedi. Her plan çöktüğünde yeni bir plan yaptı. Kendisinden önce ekibini düşündü ve hiç pes etmedi. Geminin adı Endurance'tı. Anlamı dayanma. Ve bu isim o adamların yaptığı şeyi özetliyor. Bugün Endurance gemisi hala Weddell Denizi'nde 3000 metre derinlikte yatıyor. 2022'de bulundu, görüntülendi. 107 yıl sonra inanılmaz derecede sağlam. Sanki hala oraya ait gibi. Bu haftalıkta bir belgesel serimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve kanala beğeni bırakmayı lütfen unutmayın.